Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Alevli bir açılış yaptım ama farkındayım. Size çok güzel bir menü hazırlayacağım. Tam da balık mevsimi açılmışken hamsi kuşu yapacağız. İçli, böyle garnitürü içinde nefis, içi yumuşacık pişmiş bir hamsi kuşu. Yanına da olmazsa olmazı fırında tahin helvası yapacağız. Hepsini çok kolay bir şekilde hazırlamayı göstereceğim inşallah. 2 kilogram kadar kılçıklarından ayrılmış hamsi kullandım. Sizler dilerseniz bu ölçülerin sadece yarısını kullanarak 1 kiloluk da yapabilirsiniz. 2 adet böyle büyük boy beyaz soğan kullanıyorum. İçine bunların hepsini çiğden hazırlayacağız. İçine maydanoz, pazı ve kaşar girecek. Şimdi bazı tariflerde görüyorum ki o kadar çok bol kaşar koyuyorlar ki böyle balığın tadını örtüyor. İçinden o kaşar akıyor görüntüsü vermek için aslında. Ben hiç öyle fantezilerin peşine koşmayacağım. Hepsini tam kararında kullanmaya çalışacağım. 2 tane soğanımı doğradım. Şimdi içine böyle bir tutam bir demetin yarısının da yarısı kadar maydanoz kullanıyorum. İnce ince kıyıyorum. Ve bahçemde olan pazılardan da içine attım. Böyle 2-3 dal kadar pazı doğradım içine. Varsa evinizde koyun, mutlaka çok güzel bir lezzet verir. Yoksa da olmazsa da olur. İçine yine bir kase kadar kaşar rendesi ilave ettim. Bu 1 kilogram değil, 2 kilogram balığın içini tamamen dolduracak ölçüler. Sizler 1 kilogram kullanacaksınız. Bu ölçülerin yarısını kullanabilirsiniz. Elinizle böyle mınça mınça güzelce öldürün soğanları. Daha sonra bir adet kadar yumurtayı da çırpıyorum ve hazır bulunduruyorum. Şimdi un, mısır unu ve galeta ununu aynı ölçülerde hemen hemen birbirine karıştırdım. Bu üçlü çok güzel dışını mantı oluyor. Ama dilerseniz sadece mısır unu ya da galeta unuyla da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi elime kılçıklarından ayrılmış ve güzelce yıkamış olduğum hamsilerimi diziyorum. Şimdi adet söylemek yanlış olur çünkü hamsinin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecektir ve içine koyduğunuz iç harcına göre değişiklik gösterecektir. Ben bu boy hamsiler için 6 tane hamsi kullandım. 6 hamsiyi yan yana birbirinin üzerine gelecek şekilde diziyorum. Ortasında elimle sıktırarak o kaşar onu bağlama görevi veriyor aslında içinde. Soğanı ve maydanoz birbirine bağlamak için kullanıyoruz o kaşarı. Elinizle sıktığınız zaman böyle şekil alıyor iç harcı. İşte tam da bu şekilde olması gerekiyor. Birbirinden ayrılmasın ki kapatırken sizi zorlamasın diye. Elinizle kapattıktan sonra hemen undan serpiyorum ve unla birlikte şekil veriyorum. Unla birlikte başlıyorum elimde içli köfte gibi sıkı sıkı kapatmaya. Her iki ucunu da kapatın. İnanın çok kolay. Yani ilk yaptığınızda bile olacaktır. Sadece böyle hızlı davranmayın. Yavaş yavaş elinizde unlu olsun. Her zorlandığınız zaman üzerine un serpin. Un onu toparlayacaktır. Çok güzel bir şekilde de elinizde sıkarsanız hiçbir şekilde açılma yapmayacaktır. Bu görmüş olduğunuz hamsi kuşları tam 1 kilogramın eseri. Yani 1 kilogramdan tam bu kadar hamsi kuşu çıkıyor. Şimdi bunları yumurtaya bandıracağım ve tekrar galeta unuyla birlikte, yani mısır unlu galeta unlu unlu karışımla birlikte mantolayacağım. Bu şekilde dışı çıtır oluyor. İçi de yumuşacık pişiyor. İçindeki garnitürüyle birlikte ağzınıza attığınız zaman çıtır çıtır bir tat oluyor. Yumuşacık bir hamsi lezzeti oluyor. Soğanı da yanında bonusu oluyor. Bence harika bir tarif. Daha önce deneyenler tadını bilir ama denemeyenler mutlaka ama mutlaka bu tarifi deneyin derim. Bakın bu şekilde çok da kolaydır yapımı. Görüntüsü de çok güzel. Böyle misafirinize çıkarttığınız zaman içli köfte gibi gözüküyor aynı. Ama içinde böyle o soğanı hafif ısıyla birlikte yumuşuyor. Tam böyle lezzetinde, kıvamında oluyor.
Bol yağda kızartmak gerekiyor bunu. Fakat ben böyle yağları çok ziyan etmeyi sevmiyorum. O yüzden sütlükte kızartıyorum. Bu tarz böyle bol yağda kızartacak içli köfte olsun, hamsi kuşu olsun. Çünkü biliyorsunuz ki bu yağları daha sonra kullanamıyoruz. Şimdi bir tencere dolusu yağ doldurup da 8-10 tane birlikte kızartmaktansa 2-2 kızartın, 1-1 kızartın, cezvede kızartın. Hiçbir şey olmaz. Yağları ziyan etmeyin. Derin yağda bu şekilde ekonomik bir şekilde kızartabilirsiniz. Hamsilerim kızara dursunlar. Ben hemen tahin helvasını fırına vereyim ki ben onları yerken sıcak sıcak sofraya getireyim istedim. O yüzden böyle bir cam kaseme hemen 250 gram kadar tahin helvasını koydum. Yaklaşık 4-5 kişiyi doyurabilecek bir tahin helvası hazırlıyoruz. Bunun içine süt, limon suyu ve limon kabuğu ilave edeceğim. Şimdi burada kıvam çok önemli. Kıvam gayet böyle daha videodakine dikkat edin kıvamda. 250 gramlık bir tahin helvasına tam yarım su bardağı süt gitti. Ama dilerseniz böyle daha fazla da koyup daha akışkan da yapabilirsiniz. Ben tam o balıkçıların bizim önümüze getirdiği kıvamda yapmaya çalıştım. Bir limon rendesi içine fazla geliyor. Yani helvanın tadını örtüyor. O yüzden yarım limon rendesi yeterli gelecektir. Hatta böyle çeyrek bile koyabilirsiniz. İçine koksun yeter. Sütle birlikte güzelce ezeceğim. Bu kadar kolaydır hazırlamak. Bir tane böyle fırına dayanıklı bir kase olur, borcam olur. Benimki gibi kiremit bir kasede kullanabilirsiniz, toprak bir kasede kullanabilirsiniz. Dökeceğim bütün helvamı ve fırının üst ızgarasını açık bir şekilde turbo ayarında vereceğim. 180 derecede yaklaşık 10 dakikada kızarıyor. Yani siz hamsilerin hakkından yükünden gelene kadar orada helvanız hazırlanıyor ve sıcak sıcak sofraya getiriyorsunuz. Tabi bunu balıkçılar da böyle alengirli halde getiriyorlar. Ne yapıyorlar? Böyle tuz koyuyorlar, kalın tuz. Üzerine ispirto ya da kolonya döküyorlar ve ateşe veriyorlar. Yani bir çakmakla yakıp üzerine helvayı oturtuyorlar. Böyle şıkır şıkır kaynarken geliyor önünüze. Elbette ki ben de sizi bu şovdan mahrum etmedim. Ben de size böyle bir şov hazırladım. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Ne çok akışkan ne de böyle çok koyu bir kıvam var. Tam da bu kıvamda olsun ki fırına girdiği zaman ısıyla birlikte biraz daha akışkan hale gelecek. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu arada hamsi kuşlarımın şöyle içini kesip göstermek istiyorum. İçleri böyle nasıl desem yumuşacık ama dışındaki o kıtır katman, o dışındaki o manto gerçekten o böyle çıtır çıtır hamsi tadını da veriyor. Ben çok beğendim. Bu tarife bayıldım. Dilerseniz siz böyle daha ince uzun da yapabilirsiniz ama bunlar böyle tombul tombul masada daha güzel duruyorlar sanki. Şimdi de hemen helvamı fırından çıkartacağım. Şöyle size kıvamını göstermeye çalışacağım. Alevli tuzumun üzerine alıyorum. Misafir sofralarını siz de böyle bir şova dönüştürebilirsiniz ya da en özel misafir sizsiniz. Kendinize bu güzelliği yapabilirsiniz. İnşallah böyle Instagram'lara koyar beni de etiketlersiniz. Instagram'da hesabım var. Oradan beni takip edebilirsiniz. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifleri dener, damaklarınızı şenlendirirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.